Merhaba brolar. Bugün MetaQuest 3 ile ilgili, daha doğrusu VR ile ilgili olan birçok soruyu derledim. Bu bana sorulan birçok soru. Tabii ki eksik olanlar ya da aklıma gelmeyenler de olabilir. Onları da ayrıyetten videonun altına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Peki bu Quest 3 ile ilgili, daha doğrusu VR ile ilgili sorular ne? Birincisi, bilgisayarıma ekran almasam, ekran olarak kullanabilir miyim? Şöyle söyleyeyim. Evet, bunun bir videomda da hatta 3 tane video bilgisayar varmış gibi gösterdiğimiz, yani 3 tane ekranın olduğu bir Quest videosu paylaşmıştım. Kesinlikle çok güzel, muazzam bir deneyim. Ancak bir Quest 3 VR, yani fark etmez herhangi bir VR bunun yerini doldurmuyor. Niye doldurmuyor? Şöyle söyleyeyim. Birincisi olarak konfor açısından doldurmuyor. Yani gözünüze taktığınız için ve bir şekilde bir baskı yaptığı için devamlı kullanabileceğiniz bu durum değil. Yani normalde bir ekrana bakmak, yani burada bir ekranla çalışabilmek ya da iki ekranla çalışabilmek daha pratik ve daha kolay oluyor. Eğlenceli, güzel olabilir, kullanabilirsiniz. Kesinlikle sorun yok. Ancak pratik değil, konforlu değil, tercih etmem. Piyasada Quest 3 ve özellikle ikinci el alacaklar Quest Pro sürümüyle karşılaşıyorlar. Yani Quest 3 mü almalıyım yoksa Quest Pro mu almalıyım diye bir soru var, daha çok karşılaştığım bir soru. Yani o da şundan kaynaklı, yani genellikle Pro olan sürümler daha üst bir sürüm olarak düşünülüyor. Ve hatta Quest Pro çıkış tarihi sanırsam 2022 idi. Tam emin değilim. Ancak çıktığı tarihte 1000 dolar seviyesinde satıldı. Bu geldiği zaman 500 dolar seviyesinde satıldı Quest 3. Haliyle bir şey kafası var. Hani Quest 3'ten daha üstün, daha iyi şeklinde olur. Hayır. Böyle bir şey yok. Yani Quest 3 2023 yılında Haziran ayında çıkmıştı. Pro 2022 yılında, yani daha önceden çıktı ve çok yüksek fiyatta çıktı. Kalite farkı açısından kesinlikle Quest 3'dür. Yani Quest 3'ü öneriyorum size. Quest Pro bir alt sürümüdür. Ya bunun niye fiyatı pahalı, hani niye yüksek çıktı derseniz, yani bu tamamen bir fiyat politikasıyla alakalı. Yani Quest 3'ü çıkarttıkları zaman şöyle bir meta şunu benimsedi. Ben dedi ucuz bir yer ortaya koyacağım. Yani standartları yüksek. Evet, teknolojisi yüksek, işletim sistemi yüksek. Yani işlemcisi de yüksek olan bir cihaz. Ancak fiyatı çok daha uygun olan bir cihaz dedi. O yüzden Pro'yu çıkarttığı zaman zaten 1000 dolar seviyesi yüksek bir rakamdı. Yani emin değilim ama hatırladığım oydu. Ve yüksek bir rakam olduğu için zaten satışlarda çok iyi gitmedi. Şimdi Quest 3'te bu neredeyse yarı yarıya düşürdü. Neredeyse düşürdü. Ve Quest 3'te muazzam bir satış patlaması da VR'lar arasında söylüyorum. Muazzam bir satış patlaması yaşadı. Haliyle tercih edilebilir bu duruma geldi. Yani Quest 3 mü, Quest Pro mu? Kesinlikle Quest 3. Pro'nun plastikleri, yapısı biraz daha sağlamdır ama teknolojisi daha eskidir. Quest 3 daha yeni bir teknolojidir. Tercih etseniz bence, kendi görüşüm, yine tabii size karışamam, Quest 3'ü tercih etmenizden yana. Bilgisayar almak zorunda mıyım? Bilgisayarsız kullanabilir miyim? Bilgisayar almak zorunda değilsiniz. Evet, bilgisayarsız kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Yani bunun için gözünüzü taktığınız zaman yükleyeceksiniz işte, ama bir uygulama yükleyebilmek için ya da Quest 3'ün içine yüklemeden, bir APK yüklemeden bir oyun oynamak istiyorsanız, bir bağlantı istiyorsunuz, bilgisayarınız olmalı. Bilgisayarımda oyun oynayabilir miyim? Bilgisayarın özellikleri ne olmalı? Bilgisayarınızdan evet oyun oynayabilirsiniz. Yani Quest 3'ü Pro değil. Yani Quest 3'e yüklediğiniz oyunları oynayabildiğiniz gibi hiç oyun yüklemeden bilgisayara bağlanarak bilgisayardaki VR oyunları da oynayabilirsiniz. Bunu başka bir videomda anlatmıştım. Bir Steam hesap üzerinden VR, işte Half-Life gibi tarzı oyunları bu şekilde oynayabilme imkanınız mevcut. Peki bilgisayarımın özelliği ne olmalı? Evet, bilgisayarınızın özelliği, bilgisayar VR oyunu açabilmesi için kötü özellikte olmamalı. Yani bilgisayarınızda en azından ayrı bir ekran kartı, en azından laptopsa bile ayrı ekran kartı, RAM'inin daha yüksek, yani en azından en dip 8-16 GB civarında olması gereken, DDR4 ya da DDR5 olan, mümkünse işletim sistemi zaten 7. nesil ve üstü olan, birçok yine bu şekilde baktığınız zaman ortalamanın üstünde bir bilgisayar olması gerekliliği var. Eğer bilgisayar üzerinden oyun oynayacaksanız. Ama bilgisayara bağlantı yapıp işte film izleyeceksiniz, video izleyeceksiniz. Bu tarz özellikleri pek gerek duymuyor.
Ama yine de bir uyarı çıkacaktır. Yani Quest işte diyecektir ki bu kesinlikle uymuyor, uygun değil falan gibi uyarılar çıkıyor ama yine de açıp tabii oyun oynayamazsınız ama programları kullanabilirsiniz. Normalde oyun içi görüntüler net. Ama gözlüğümü taktıktan sonra dış dünyaya baktığım zaman bir bulanıklık var. Bu normal mi? Ya da benim Quest 3'ümde bir hatam var. Bu normal. Şöyle söyleyeyim. Genellikle VR gözlüklerin ana teması böyledir. Yani bir bombelik vardır. Sanırsam bu bombeliği yatabilmek için ki bu PC VR 2'de de vardı. VR'da da vardı. Yani PlayStation'daki VR'da da mevcut. Diğer markalarda da mevcut. Yani birçoğunu deneme fırsatım oldu. Hepsine sahip olamadım. PlayStation 2'de tabii ki de konsol olarak hepsine sahibim. Ancak diğerlerine pek sahip olamadım ama deneme fırsatım oldu. Hatta inceleme fırsatım oldu. Buradaki mevzu şu. Yani Quest 3'lerde özür diliyorum. VR'larda çevreyi normalde bir bombelik ve gerçeklik algısı verebilmek için netliği bozuyor. Yoksa çok net verebilir aslında. Ama sanırsam oyunun içindeki o ekran kısmını daha netleştirebilmek için ve yan tarafta bir bombelik yaratabilmek için yani 3 boyut katabilmek için yani VR'ın içine katabilmek için bir bulanıklık yapıyor. Bu Quest 3'te ilk çıktığı versiyonlarda versiyon 60 ve sonra 61'de mi 62'de mi tam hatırlamıyorum. Güncelleme gelene kadar çok kötüydü. Yani felaket kötüydü. Hiçbir şey okuyamıyordun. Şu anki güncellemeyle biraz daha düzeldiğini söyleyebilirim. Ama evet hala bulanıklık var. Yani kendi ekranı oldukça net. Full HD açtığınız oyunlar çok net. Ama ancak dış dünyaya baktığınız zaman bir bulanıklık var. Bu da VR'ın döngüsel bir durumu diyebilirim. Quest 3 mü yoksa iPad mi almalıyım diye birkaç soru geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Quest 3 başka bir şey. iPad başka bir şey. Ama iPad daha kullanışlı olabilirsin için. Devamlı kullanabileceğiniz bir tablet olduğu için. Ya bunun içinde eğer iPad'in yoksa bence yani ihtiyacın varsa kesinlikle Quest 3'ü önermiyorum. Burada iPad'ini al, iPad'ini kullan. Yani bu bununla kıyaslanacak bir durum değil gibi. Hani verilen sorulardan bir tanesiydi ama benim görüşüm iPad varsa iPad kullanacaksın yani. Bunu ya da işte sağlıyorum MacBook bir şey kullanacaksan bunu tercih etmelisin. VR gözlük olayı farklı bir şey. Farklı bir şey, durum. Bu videonun sonunda bir konuşacağız yani. Peki yine aynı şekilde bir soru daha vardı. Yani Quest 3 mü bilgisayar mı diye. Yani eğer bilgisayarın yoksa bence bilgisayar almalısın. Yani bilgisayarın iyi bir bilgisayara para vermende fayda var. Ama yok bunun için Quest 3'ü alacağım diyorsan ya o da farklı o farklı. Yani ikisini bir önce değerlendiremeyiz yani. Ha şu var. Evet Quest 3'ü bilgisayarsız kullanabilirsiniz ama bilgisayar farklı bir şey. İhtiyacınız her zaman duyacak. Oyunlar nasıl yüklenebiliyor? Daha doğrusu daha çok internette birçok kişinin sorduğu özellikle VRP Files diye bir uygulama var. Daha doğrusu bu VRP Files'ın paylaştığı Rookie Portable diye bir şey var. Buradan oyun indirilebiliyormuş, buradan işte dediğim APK indirilebiliyormuş, atılabiliyormuş falan şeklinde söyleniyor, biliniyor. Var böyle bir şey. Büyük ihtimal bir Rus menşeli bir yer, bir paylaşım platformu diyebilirim. Evet, oradan oyunlar paylaşılıyor, APK'ler hızla gidiyor. Yani burada indiriliyor, ediliyor, yapılıyor. Ama yasal bir durum değil. Önermiyorum. Yani kesinlikle yasal bir durum değil. Önermiyorum. Böyle bir şey olduğunu duydum. Evet buradan APK'nin yüklenebiliyormuş, oyunlar yapılıyormuş ama ben önerdiğim bir durumdu. Çünkü yani bir korsanı zaten öneremeyiz. Yani bunun öyle bir durumumuz yok. Ama evet bu oyunlar çünkü oradan bir para ödenmiyor. Korsan bir oyun değil. Zarar verebilir mi? Muallak. Yani bu konuda da şey söyleyemezsiniz yani. Sonuçta virüsü de olabilir, bir şey de olabilir, yaşanabilir. Bununla ilgili bir fikir beyanında bulunamam. Ama böyle bir şeyin olduğunu evet duydum, biliyorum. Şarj süresi nasıl? Şarj süresi yeterli değil. En büyük eleştirim, en büyük zaten sıkıntımız da bu. Yani VR gözlüğün oynadıkça şarj süresi çok hızlı tükeniyor. Ama çözümü var. Yani şöyle ki bir power bank takarsanız ve bunu takıyorsunuz onu da cebinize atabilirsiniz power bank'in kendisini. Bu şekilde süreyi baya baya uzatıyor. Özellikle hızlı şarj özellikli olan bir versiyonu alabilirseniz bu çok daha bir şekilde hızlı şarj edecek. Ha evet kullanırken hala tüketim oluyor ama hızlı şarjda bu kadar olmuyor. Yani hem kullanıyorsun hem de bitmez demeyin bitiyor. Ama çok çok tabii ki de ömrünü uzatıyorsunuz. Daha fazla bir oyun imkanı size tanıyor. Peki genel olarak baktığımızda hangi VR önerebilirim? Yani bunun içine tüm VR'ları katarsak PlayStation'da özellikle ve aynı şekilde Apple'ınkini de Vision'ı da bunu da içine katarsak önerebileceğim
Bence imkan tanıyan, fırsat tanıyan, işte geliştirme modu açık olan, hem bu dünya hem yani baktığınız zaman, gözlüğü taktığınız zaman bir gerçekçilik algısıyla birlikte hem bu dünyaya da yani aynı zamanda gözlüğün içindeki oyun dünyasıyla etkileşim olan, bence içlerindeki en iyisi, ki PlayStation'cıyım, konsolcuyum, PC VR 2 de denedim ve çok sevdim. Bunu da deneyimlerim var. Ama yine de ben şunu söyleyeyim. Quest 3 içlerinde şu anlık en iyisi diyebilirim. Yani çok imkan tanıyor. İşte dediğim gibi side quest yükleyebiliyorsunuz. Oyun var. İçinde oyunları fiyatları biraz daha uygun. Özellikle PlayStation'a göre son dönemde. Yani gerçekten o fiyatlara göre çok uygun. Aynı şekilde dediğim gibi geliştirici modu açık. Hani yükleme yapabiliyorsunuz. Uygulama deneyebiliyorsunuz. Yani fırsat olan Quest 3'ü içlerinde en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Bu kendi fikrim. Hani siz de mutlaka bir deneyiminiz varsa bunu paylaşın lütfen. Hani bu daha iyi ya da bu yönden daha iyi diyebilirsiniz. Ama içlerinde ben diyebileceğim Quest 3. Yani bir daha düşünüyorum. Sesli düşünüyorum. Evet, Quest 3'ü yine tercih ederdim. Yani içlerinde en sevdiğim o diyebilirim. Peki en sonunda şunu bakalım. VR almalı mıyım? VR gerekli mi? Çok mu güzel? Bilgisayardan da mı iyi? Bilmem neden iyi. Yani buna baktığınız zaman şöyle söyleyeyim. VR gerçekten herkesin denemesi gereken bir, ne denir, teknoloji. Yani VR teknolojisi gerçekten denenmesi gereken bir teknoloji. Çok güzel. Yani bence farklı bir dünya. Ben bununla yaşayabileceğiniz herhalde en iyi deneyimlerden bir tanesi diyebilirim. Yani gerçekten farklı bir dünyaya geçiyorsunuz. Ama çok mu gerekli? Olmazsa olmaz mı? Değil. Yani paran varsa, duruyorsa al yani. Ha, bir şeyi tercih etmek zorunda kalıyorsan, evet yani dedim ya, işte iPad'i tercih etmen lazım, bunu yeni bunu alayım falan değil. Ama yaşaman gereken güzel bir deneyim, denemen gereken güzel bir deneyim. Devamlı mı oynarsın? Çok mu şey olur? Hayır. Devamlı oynayamazsınız. Devamlı bakamazsınız. Devamlı, yani bir pratik halinde olamazsınız. Bir süre sonra kenara koyuyorsunuz. Yani ara ara almaya başlıyorsunuz. İlk baştaki bir heyecanınız yok oluyor. Onu söyleyeyim. Çünkü konfor hala sıkıntısı var. Çok büyük. Yani bunu çözmeye çalışıyorlar. Ya biraz terletme durumu var. Ee, Farklı birkaç yanında eksikleri var. Mesela bu Quest için bir eleştirim de vardı. Mesela ışık süzmesi geliyor hafiften. Bunun için Çin'den bir aparat aldım. Hani onunla kapatıyorum. Hani daha böyle ışık süzmesi gelmiyor. Bu basit bir şey. Bu Quest 3 için geçerli bir şey ama konfor için baktığınız zaman hani VR olsun, Vision olsun, hepsinde aynı sorun var. Yani bu takmak hissiyat, evet yani var. Ya var. İki, tehlikeli. Yani gerçekten güveninizi sağlayın. Yani burada yani vurma, etme, kırma, ki ben de çok yaşadım. Videolarımda da görmüşsünüz, elinizi avizeye vurmak gibi. İşte birçok yere elinizi ayağınızı vurmak, kırmak gibi bunları yaşayabiliyorsunuz. Ben olabildiğince oturduğum yerden oynamayı tercih ediyorum. Bu da ayrıyetten bir handikap ama yani evet, yani çok önemli bir konu değil bu. Önemli olan konu bence, yani çok mu gerekli? Varsa paran al. Yoksa bir şekilde bir arkadaşından, bir anda varsa deneyimle. Birisinden deneyimle, öğren, yaşa yani. Bunu bil. Güzel bir deneyim. Kafamdaki bana sorulan birçok soruyu hızlı bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun azaltmışımdır. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de kendi deneyimimi paylaşmaya çalışıyorum. Bu deneyimleri paylaşırken de mutlu oluyorum. Yani bana özellikle güzel bir döngüler, yani güzel bir dönüş olduğu zaman çok çok zevk alıyorum. İşte böyle faydalı oldu, böyle iyi oldu. Yani ben normalde oyun da oynayan bir insanım. Oyunlarımı paylaşmasını seven bir insanım. Ama böyle teknolojiyi de çok paylaşıyorum. Böyle teknolojik deneyimlerimi de paylaşıyorum. İşte videolar yüklemeye çalışıyorum. Nasıl yüklenir, nasıl yapılır. Özellikle VR konusu çok yeni bir konu. Özellikle Türkiye'de pek bu konuda paylaşım yok. Yani kayıtlarda fazla bir şey, paylaşım bulamadım. Ama elimden geldiğince derlemeye çalışıyorum. Mesajlara olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. Ha, olabiliyor, bazen atlayabiliyorum ya da görmeyebiliyorum. Aynı şekilde geç cevap verebiliyorum. Affedin ama olabildiğince hızlı cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Sizin de deneyiminiz varsa, sizin de bir sorunuz varsa ya da yaşadığınız bir deneyim varsa paylaşın ki arkadaşlarımız da görsünler. Aa, bu da varmış diyebilsinler. Ya da böyle bir sorun yaşadım, ben bu sorunu böyle çözdüm derseniz bu da güzel bir şey. Yani bunları paylaşabilirsiniz. Tabii bu dediğim gibi yasal çerçeve içerisinde. Lütfen hani böyle şey olarak değil, e, kaçak maçak köçek olarak değil. Normal bir şekilde paylaşırsınız. Çok sevinirim, çok mutlu olurum.
Tekrar çok teşekkür ederim yorumlarınıza, güzel yorumlarınıza, güzel paylaşımlarınıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ediyorsunuz. Beni takip ederseniz, aynı şekilde beğenirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.